Masadayız ama aynı zamanda da sahadayız. Sahada olurken de tabii ki Suriye'nin merkezi yönetimiyle, Suriye'nin Şam yönetimiyle ve Suriye ordusuyla da dirsek temasındayız. İsrail'in artık sadece Golan değil, Golan'ın da ötesindeki Şeyh Dağı'nın ve oradaki 6-7 köyü askeri bölge inşa etmek suretiyle işgal topraklarını genişlettiğini görmekteyiz. Şimdi Ahmet Şara ateşten bir gömlek giydi. Hem de 3 gömlek giydi. Çünkü 2011'den beri süren bir iç savaşın ardından yeni Suriye'nin inşasındaki ilk cumhurbaşkanı, geçici cumhurbaşkanı. Çünkü seçimler olacak. Amacımız bu. Sandık kurulacak. Hocam Şam-Paris görüşmelerinden çekildi. Ne söylersiniz? Şimdi biliyorsunuz Suriye meselesi Türkiye'nin gerçekten çok anlamlı, çok önemli bir şekilde en az Anadolu'nun kendi güvenliği kadar güvenliğine önem verdiği ve işte bu Gazze meselesi, Filistin ve diğer Doğu Akdeniz meseleleri dahil olmak üzere Suriye merkezli bir siyasetin, özellikle İsrail'in o işte Siyonist projelerinin, bu ekonomik emellerin geçtiği çok kritik bir coğrafya ve Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiriyor. Çünkü hem terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafyanın aslında merkezinden bahsediyor. Ve hatırlayın, Sayın Hakan Fidan 7 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Şara ile bir araya gelmişlerdi ve yeni inşa noktasında, Suriye'nin yeniden inşası noktasında desteğini yenilemişti. Ayrıca İsrail'in, özellikle biliyorsunuz Suriye'nin Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yapılmış olan saldırılarında istikrarı bozucu ve o Siyonist projenin bir başka politikası olarak nitelendirmişti. Şimdi bakın çok önemli, 6 Ağustos 2025'te de Suriye yeniden yani Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması inşası bakımından da bazı finansal anlaşmalara imza atıldı. Bunlar bir tanesi Katar'dan. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma, havaalanı anlaşması, Suriye havaalanı inşası. Baye'den 2 milyar dolar değerinde Şam metrosu, yeraltı ulaşımının geliştirilmesi inşası bakımından ve İtalya menşeli önemli bir firmanın da 2 milyar dolarlık Şam Towers adı verdikleri bir gayrimenkul projesi. Ve yine o da çok önemli tabii ki Suudi Arabistan'ın da 6,4 milyar dolarlık bir yatırım projesi ki Çin'i söylemiyorum. Çin zaten biliyorsunuz hemen şirketleri o bölgeye yollayacak. Şimdi bunlar ne demek? Suriye'nin yeniden güçlenmesi demek. Suriye'nin ayağa kalkması demek. Peki bu yapılırken Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak mı yapılacak? Yoksa birileri toprak bütünlüğünü koruyacağız mesajı vererek SDG'yi, YPG'yi özerk, otonom bir güç olarak Ahmet Şara'ya karşı bir mukavemet gücü olarak orada korumaya mı çalışacak? Burada çok önemli bir ayrıntı ve tuzak var. Şimdi baktığımızda özellikle Süveyda bölgesi, hatırlayın Temmuz 2025'te bölgedeki ayrılıkçı dürzilerin İsrail tarafından provoke edilmesiyle oradaki Sünni gruplara karşı, yani oradaki Bedevilere karşı saldırıların başlaması, Şara'ya aslında bu mesajın gönderilmesi, Golan tepelerindeki dürzilerle Süveyda bölgesindeki dürzileri birleştirmek suretiyle İsrail'in artık sadece Golan değil, Golan'ın da ötesindeki Şeyh Dağı'nın ve oradaki 6-7 köyü askeri bölge inşa etmek suretiyle işgal topraklarını genişlettiğini görmekteyiz. Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hatırlayın 13 Mayıs'ta bir açıklama yaptı ve Körfez ziyaretinde de biliyorsunuz bu dile getirildi açıklamalarda. Biz Ahmet Şara'ya karşı yaptırımları hafifletiyoruz. Artık o da bu sisteme dahil olacak ve bu normalleşmeyle beraber bölge dinamikleri içinde bir kırılma olacak derken bütün Avrupalı firmalar başta Fransa olmak üzere Almanya evet geldiler, ziyaret ettiler. Suriye'yle yeni işbirliği anlaşmaları yapacağız dediler. Tamam, çok güzel, biz de bunu destekliyoruz. Peki siz bir şekilde İsrail'in çok cepheli politikası olan SDG, PKK, YPG üzerinden, bakın bu çok önemli, Şam'ı hem Süveyda bölgesinde hem Şam bölgesinde hem de Halep bölgesinde iki cephede mücadele etmeye niye zorluyorsunuz? Halep'teki çatışmaları hatırlayın, Halep'teki saldırıları hatırlayın. Şimdi o bir yandan bize de mesaj, Türkiye'de mesaj. Türk güvenlik güçleri burada, Türk istihbaratı burada, Türk siyaseti burada ve İsrail diyor ki aslında Şam üzerinden Türkiye meydan okumaya çalışıyor kendince ve SDG şu mesajı veriyorlar. Sen ne zamandı tam tarihini hatırlayamadım ama Mazlum Abdi Şahin'le Ahmet Şara'nın yaptığı bir anlaşma vardı biliyorsunuz. SDG'nin silahlarını Suriye ordusuna teslim etmesi yönünde. Sonra bu anlaşma imzalandı ama tam olarak fiiliyata dökülmedi. Çünkü birileri dedi ki aşağıdan İsrail merak etme biz Davut koridorunu açacağız buradaki dürziler üzerinden ve bunu hem kuzeye göndereceğiz. Yani sizin SDG bölgesine, Fırat'ın doğusuna hem de Irak'a açmak suretiyle Sincar'dan Süleymaniye'ye biz burada yine istediğimiz bizim terör koridoru dediğimiz ama onların güvenlik koridoru dediği hadiseyi gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi burada özellikle Paris'te
Yani Paris ve Washington tarafının SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu için diplomatik süreci yönetirken bir şekilde kuzeydoğusunda Suriye'nin kuzeydoğusunda da kalıcı etkisini muhafaza etmeye çalışıyor. Yani burada biraz ikircikli ve ikiyüzlü bir politika ben görüyorum Gülsüm Hanım. Dolayısıyla burada onlar şunu söyleyebilirler. Biz İran'ın nüfuzunu kırmaya çalışıyoruz. İran'ın yeniden etki sahasını genişletmesini engellemeye çalışıyoruz. Kisvesi altında aslında bence SDG can suyu olacak ve bizim toprak bütünlüğü korunmuş tek anayasa bir Suriyeli kimliğini inşa edecek süreciyle baltalamak istediğini söylememiz lazım. Ve Türkiye'nin burada tabii ki temkinli tutumu da çok önemli. Biliyorsunuz Sayın Hakan Fidan ve Sayın İbrahim Kalın defalarca ziyaret ediyorlar. Türk istihbaratı oradaki Ahmet Şara'ya biliyorsunuz birçok suikast girişiminde bulunuldu. Bunlar engellendi yine Türk istihbaratı tarafından. Ve şunu söylüyorlar Ahmet Şara'ya, seni istediğimiz zaman ortadan kaldırabiliriz. Korku salmaya çalışıyorlar. Ama ben yine hep şunu ifade ediyorum. Biz 300 yıl bu toprakları yönettik. Ve biz 1. Dünya Savaşı'nda müdafaa hattını Halep'ten çektik. Halep'in güneyinden Süleymaniye'ye kadar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de orada biliyorsunuz kumandanlığında bu gerçekleşti. Daha sonra şartlar gereği Halep'in kuzeyine geçtik. Ama biz dedik ki misak-ı milli savunma hattımız Halep'ten başlar. Bugün de aynısı geçerli. Her şey kötüye giderse, bu kendi benim görüşüm. Her şey çok kötüye giderse Türkiye yeniden Halep'ten bir savunma hattı çekebilir. Bunu yapabilir ve bu güçteyiz biz. Oradaki aşiretler, Kürt aşiretler, Arap aşiretler Türkiye'nin %90 tarafındalar. Ama SDG, işte İsrail bunun olacağını bildiği için bir şekilde kuzeye, Fırat'ın doğusuna bir hayat suyu sağlamak için de aşağıdan Davut Koridorunu açmak için bugün o manipülasyonlara, o işgali devam ettirmek ve yaymak amacında olduğunu söylememiz gerekir. YPG ile ilgili Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları. Neler söylersiniz? Tabii burada Sayın Hakan Fidan'ın özellikle yeni Suriye'nin inşası noktasında terörsüz Suriye, yani PKK ve onun organik uzantılarının tamamen bu coğrafyadan söküp atılması, imha edilmesi ve birileri geçtiğimiz dönemler hatırlayın YPG'ye yine can suyu olması için DAEŞ'leri kullandılar. Yani bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşru hale getirmeye çalışacak. Şu anda da yine DAEŞ'leri Suriye'nin belli çöllerinde muhafaza ederek gerektiği zaman kullanırız şeklinde bir aparat olarak, bir yedek disletme lastik olarak orada tutmaya çalışıyorlar. Şimdi Sayın Hakan Fidan aslında burada DAEŞ'e de gönderme yapıyor, şahsi düşünce. Sayın Hakan Fidan'ın YPG'ye yönelik biz evet burada silahlar teslim edilsin, terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya, PKK'nın imha edilmesi ama siz silahları bırakmayıp her an silah sarılacakmış gibi bir görüntü vermeye çalışırsanız, bir imaj yaratmaya çalışırsanız sizi olduğunuz yerde biz yok etmesini de biliriz. Yani masadayız ama aynı zamanda da sahadayız. Sahada olurken de tabii ki Suriye'nin merkezi yönetimiyle, Suriye'nin Şam yönetimiyle ve Suriye ordusuyla da dirsek temasındayız. Ve buradan kesinlikle gayrimeşru yapılanmaları da başka isimler altında, başka harfler altında da müsaade etmeyeceğiz demesini de bir yorum olarak söylememiz gerekir. Şara peki bundan sonra nasıl bir yolu izleyecek? Az çok değindiniz ama bundan sonraki adımları nasıl olacak? Şimdi Ahmet Şara ateşten bir gömlek giydi. Hem de 3 gömlek giydi. Çünkü 2011'den beri süren bir iç savaşın ardından Esed rejiminin çökmesi ve yeni bir de Baas rejimi çöktü biliyorsunuz 1960 yıllardan beri süre gelen ve yeni Suriye'nin inşasındaki ilk cumhurbaşkanı, geçici cumhurbaşkanı. Çünkü seçimler olacak. Amacımız bu. Sandık kurulacak. Suriyeliler kendi milli iradelerini sandığa yansıtacaklar ve yeni yönetimlerini belirleyecekler. Şimdi bu geçiş döneminde cumhurbaşkanlığı yapmak oldukça zor ve Ahmet Şara'nın cumhurbaşkanı olduktan sonra özellikle Türkiye ile beraber yani hani şöyle tarz sırtını Türkiye'ye yaslaması ama Türkiye'nin aynı zamanda omuz omuz olması ve Suriyelilerin yeniden coğrafyalarına güvenle dönmesi noktasında vermiş olduğu destek ve kolluk kuvvetleri, ordu ve diğer direniş gruplarının o tek çatı altında Suriye ordusu altına girebilmesi için de Türkiye'nin tecrübelerini aktarması, Suriye ordusunu eğitecek eğit donat politikasıyla beraber bunlar büyük bir aslında katkı. Şimdi Şara bir yandan batıya açılmak istiyor, bir yandan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini kurmak istiyor, bir yandan Rusya ile tabii ki bağımsız bir devlet olarak bütün ülkelerle ticaret yapmak ister, siyasete ilişki kurmak ister. Ama tuzak şu, daha doğrusu tehlike şu, İsrail bölgedeki Gazze katliamları üzerinden kendi teolojik hedeflerini ve Türkiye'nin bölgedeki etki sahasını sınırlamak üzere Ahmet Şara'yı sen Sayın Erdoğan'la yan yana duramazsın, sen bizimle olmak zorundasın diyerek
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiler üzerinden bir baskı kurmaya çalışırsa Ahmet Şara'nın bu anlamda ciddi miktarda sıkıştırmaya çalışacağını görebiliriz. Ama bu noktada bence dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamda hem Sayın Erdoğan'ın hem Sayın tabii Hakan Fidan ve Sayın İbrahim Kalın'ın bu anlamda hani derler ya bir nefes kadar yakınlarında olduğunu ve hiçbir şekilde gayrimeşru bir yapılanmaya veya Şara'ya karşı bir darbe girişiminin de başka darbe girişimlerinin de veya suikast girişimlerine de kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bu söylemek gerekir.